Merhabalar, ben operatör doktor Fatih Dağdilen. Bugün sizlere yine güzelleşme cerrahisinin en önemli parametrelerinden birisi olan orta yüz güzelliğinden bahsetmek istiyorum. Hakikaten yüz deyince aslında tabii ki üst bir bölüş de çok önemli, alt bir bölüş de önemli ama yüz asıl orta yüzden oluşuyor. Yani yanaklar ve elmacık kemikleri diyebiliriz ki yüzün en önemli parçasıdır. Şimdi yaşla beraber ya da genetik yapıyla beraber bazı insanların orta yüzü daha düşük oluyor ya da geride olabiliyor. Yani volüm kaybı olabiliyor ya da gevşeklikler söz konusu olabiliyor. Bu tip durumlarda elmacık kemiklerinin belirgin olmadığı, biraz daha geride olduğu ya da içeride olduğu, yani yandan çekilen resimlerde orta yüzün normalde biraz daha çıkık ve elma yanaklı ya da böyle daha ön planda olması gereken daha geride olduğu bir hasta grubuyla karşılaşabiliyoruz. Eğer bu kişide genetik olarak bir yapı bozukluğu var ve kemik problemi var ise bu tip hastalara yönelik olarak yapılan cerrahi müdahaleler farklı. Eğer yaşla beraber aşağı doğru inmiş bir yüz yapısı var ise bu tip hastalara yönelik olarak yapılacak olan işlemler farklı diyebiliriz. Orta yüzle ilgili yapılacak uygulamalarda elimizde aslında pek çok donemiz var, pek çok materyalimiz var. Şimdi çok hafif sorunu olan, ameliyat istemeyen bir hasta için sadece basit dolgu uygulamalarıyla yüzü restore edebiliriz. Bu işin en basit kısmı, en kolay kısmı. Fakat eğer ileri problem olan ya da orta düzeyde problem olan bir kişiye yaparsanız bu hastaya yetersiz sonuç vermiş ve hastanın istediği sonucu tam olarak ulaşmamış olursunuz. Bu tip durumlarda eğer volümetrik bir kayıp da söz konusu ise, hastanın yüzü zayıf ve içine çökük bir şekilde ise bu tip hastalara vücudunun herhangi birinden yağ alarak yağ enjeksiyonları ile volümetrik bir restorasyon yapmanız da mümkün olabiliyor. Bu da ikinci bir seçenek ama dediğim gibi seçili hastalar için ancak yapılabilir. Asıl tedavi planlanmasında ve ciddi olarak yüzde bir sarkma, gevşeklik ya da gerilik söz konusu ise bu tip hastalara yönelik olarak ise farklı müdahaleler yapmak mümkün olabiliyor. Bunun için neler yapılabilir? Mesela elmacık kemiği hakikaten çok gerideyse bir hastanın buraya elmacık kemiği implantları konulabilir. Yani nasıl çene implantı koyuyorsak elmacık kemiği implantı da yerleştirilebilir. Bu tip hastalarla da karşılaşabiliyoruz. Yahut bu bölgeye mid-face dediğimiz orta yüz germe işlemi esnasında Bishop Fat Patty dediğimiz yani bişektomi esnasındaki aldığımız yağları almadan yukarıya doğru bu tip yağları yukarı doğru asmamız mümkün olabiliyor. Beraberinde yüzü yukarıya doğru bizim göz kapağı ya da göz çukurumuzun olduğu kemiklere doğru asmak mümkün olabiliyor ki mid-face uygulaması da zaten bunu içerir. Tabii mid-face dediğimiz orta yüz germe işlemini sadece izole hastalara yani sadece orta yüze yönelik olarak da gerçekleştirebiliriz. Bazı hastalarda ise kaş kaldırmayla birlikte kombine edebiliyoruz. Bazı hastalara beraberinde yağ enjeksiyonları gerçekleştirebiliyoruz. Bazı hastalara beraberinde implant uygulamaları yapabiliyoruz. Nihayetinde bu tip uygulamaların hemen hepsi de seçili hastalarda doğru tanı konulduktan sonra gerçekleştirilebilecek işlemler. Tabii böyle bir hasta başvurduğunda tomografisini çekip 3 boyutlu bir şekilde bunu incelemek, hastanın ihtiyacını tam net olarak ortaya koymak, hastanın beklentisini anlamak ve ona göre tedavi planlayıp ona göre işlemi gerçekleştirmek mümkün olabiliyor. Bu tip uygulamalarda genellikle iz kalmaz çünkü eğer hastanın beraberinde alt göz kapağı torbaları var ise ve kirpikten direkt aşağı doğru inen bölgede çok ciddi bir uzaklık yani genişlik var ise, beraberinde bu alt kısımlarda çukurluklar söz konusu ise, yüz aşağı doğru inmiş ise bu tip hastalarda direkt olarak yerçekimin ters yönünde yukarı doğru tam dik bir şekilde asmak mümkün olabiliyor. Böylelikle hastaların istediği görüntüye kavuşması mümkün olabiliyor. İşlem dediğim gibi eğer bir kaş kaldırma ile beraberse saçın içinden ve ağız içinden ya da saçın içinden göz kapağından ya da kaş istemiyorsa sadece göz kapağının içinden girilerek gerçekleştirilebiliyor ve hastaların istediği görüntüye kalıcı bir şekilde kavuşması mümkün olabiliyor. Zor ameliyatlar değil, tehlikeli ameliyatlar hiç değil. Çünkü işlemde iki teknik özellik var. Birincisi iyi mobil bir hale getirmek. O bölgedeki sinirleri, damarları hiçbir şeye zarar vermeden mobil hale getirdiğiniz yumuşak dokuyu
direkt olarak yukarıya doğru yer değiştirerek asmak, yani tespit etmek bu işlemdeki ikinci önemli nokta. Dediğim gibi işlemi izole yapmak ya da kombine bir şekilde diğer farklı bölgelerindeki problemlerle birlikte yapmakta birer seçenek olduğunun bilinmesini isteriz. Nihayetinde bu tip uygulamalar orta yüz dediğimiz, ki yanak ve elmacık kemiklerini içeren bölgenin restorasyonu, kişinin yüzündeki asıl gerçek gençliği ve canlılığı veren en önemli ameliyatlar olduğunun bilinmesini isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.